Fransızca öğrenmek istiyorsun ve nereden başlayacağını bilmiyor musun? İşte doğru videoya geldin. Bu videoda sana A1'den B1'e kadar Fransızca'da neler yapman gerektiğini, hangi kaynaklar kullanman gerektiğinden bahsedeceğim. Seni aşırı derecede yoğun bir programa sokmayacağım veya işte herkesin dediği gibi otur kelime ezberle şunu yap bunu yap demeyeceğim. Gerçekten işe yarayan taktiklerden ve benim gittiğim yol haritamdan bahsedeceğim. Hazırsan başlayalım. Öncelikle neden Fransızca öğrenmelisin? Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu İngilizce, Çince, Hintçe gibi dilleri konuşuyor. Evet, bunu biliyoruz. Ancak Fransızca konuşan da bir o kadar nüfus var. Yani bu demek oluyor ki ben İngilizce konuşarak her yerde anlaşabilirim. Evet. Ancak yeni bir dil öğrenerek neden farklı kültürlere yelken açmayasın ki? Yani sadece Fransa'da konuşulmuyor. Kanada'da, Afrika'da yani dünyanın birçok noktasında bu dil konuşuluyor. Hatta dilimizde bile 5000-6000 civarında Fransızca sözcük var. Bu sözcüklerin nereden geldiğini hiç mi merak etmiyorsun? Bence etmelisin. İnsan kendi dilinin en azından ne içerdiğini, nereden ne geldiğini merak etmeli ve araştırmalı diye düşünüyorum. Abajur, gardırop, jandarma gibi sözcükler dilimize hep Fransızcadan geçti. Ve bildiğiniz gibi Fransız edebiyatı dünyaca meşhur bir edebiyat. Gerek anlattıkları aşk hikayeleriyle, romanlarıyla, yaptıkları betimlemelerle oldukça başarılı bir edebiyat türü. Tabii ki bunlar benim şahsi görüşlerim. Hepimiz Fransızca sevmek zorunda değiliz. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki Fransızca şu an hala daha dünyanın birçok noktasında konuşuluyor. Gerek hukuk, gerek ticaret, gerek kültür alanlarında, turizm alanlarında aktif şekilde büyük bir rol oynuyor. Bir nebze de olsa Fransızcayı neden öğrenmen gerektiğini sana açıklamış oldum. Dilersen yeni başlayan biri için, sıfır olan biri için ne yapılması gerek ondan başlayalım. Öncelikle A1 seviyesine geldiğimizde bu A1 seviyesi insanların bir dile başladığı seviye. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Yalnızca merakları var ve bu dile atılıyorlar. A1'in en başındayız şu an. Hiçbir şey öğrenmediğimizi varsayalım. Ne yapmamız gerekir? Oturup alfabe öğrenmekten başlamıyoruz. Çünkü alfabemiz ortak, Latin alfabesi. Yalnızca birkaç harf farklı, onları öğrenip geçiyoruz. İşte E'nin üzerine iki nokta olması veya farklı yazılan harfler olması. Onları öğrenip yolumuza diftong, yani iki tane harfin yan yana gelmesinin oluşturduğu sesleri öğrenerek devam ediyoruz. Ve bunu da telaffuz kategorisi altında inceleyeceğiz. Çünkü bizim A1 konularında odaklanmamız gereken şeyler bunlar olacaktır. Telaffuz, kendimizi tanıtma, basic grammar yani temel seviye dil bilgisi, temel seviye soru yöneltme, soru sorabilme yetisi ve en çok kullanılan 1000 kelime. Çünkü en çok kullanılan ilk 1000 kelime bir dildeki günlük konuşmanın %80, %85'ini kapsıyor. Ve bu da bizi bir dilde gereksiz şeyleri öğrenmekten kurtarıp daha kısa sürede iletişim kurma becerimizi hızlıca kazanmamızı sağlıyor. Tamam, şimdi ben A1 seviyesindeyim. Ne yapacağım? Benim yol haritam ne olacak? YouTube'a giriyoruz. Learn French with Alexa kanalı var. Alexa ile Fransızca öğren. Ben bu kanalı yaklaşık 4 yıldır takip ediyorum. Tabii ki de ilk bir yılı çok yoğun bir şekilde değildi. Ancak son bir yıldaysa çok yoğun bir şekilde Fransızca çalışıyorum. Ve benim gelişimimde en büyük rol oynayan iki kanal var. Ve bunlardan birisi de Learn French with Alexa. İkincisinde videonun sonlarında bahsedeceğim. Oradaki ders videolarını belli bir düzende zaten sıralamış kendisi. Alexa hocamız. Onlardan her gün ikişer video izliyoruz. Tamam, ikişer video az gelmez mi? Burak, hani 2 dedin. Belki videolar 5 dakika 10 dakika. Evet, belki az gelebilir. Yani vaktiniz varsa tabii ki de 3-4 ders birlikte de işleyebilirsiniz, bitirebilirsiniz. Ancak burada önemli olan şey bizim öğrendiğimizi sindirebilmemiz. Çünkü biz burada yalnızca videoyu izledik, hop tamam kapattık bitti yapmayacağız. İzlediğimiz videodan dersler çıkaracağız, notlar çıkartacağız. İşte ilk ders muhtemelen alfabe, telaffuz gibi şeyler olacaktır. İkincisinde introducing yourself, kendini tanıt. Kendini tanıttığı bölümde ise sen de kendini bir günlük defterine yazacaksın, tanıtacaksın. Kısa notlar alacaksın. İşte ben kendimi tanıtırken je m'appelle diyorum. İşte senin adını söylerken tu t'appelles. Yani bunları kendin çekimleyebiliyor olacaksın. Böyle notlar alarak ilerleyeceğiz ki emin adımlarla ilerleyip öğrendiklerimizi unutmayalım. Tamam, A1 için kaynağımızı bulduk. Bir yol haritamız bizim şu anki durumda Learn French with Alexa, Alexa hocamız. Peki ben yalnızca ders mi izleyeceğim? Hayır. Bunun yanında dinleme çalışması için kolay seviye podcast'ler dinleyebilirsiniz. Tabii ki A1 seviyesinde dinleyebileceğiniz şeyler çok kısıtlı. O yüzden derslerden duyduğunuz Fransızca dışında ekstra bir şeyi pek anlayabileceğinizi zannetmiyorum. Ama siz yine de en kolay, en basic seviye
Fransızca podcast'leri dinleyebilirsiniz. Yazma çalışması içinse yazma becerilerimizi günlük yazarak ilerleteceğiz. Ancak buradaki günlük birazcık farklı olacak. B1 seviyesinde günde her şeyi yazıyorduk ne yaptığımızı. Ama buradaki günlük bizim gerçekten günlük. Yani bir gün boyunca öğrendiklerimizle ilgili 3-5 cümle yazmamızdan ibaret olacak. Benim adım Burak. Ben 20 yaşındayım. Bunları ben günlüğüme yazacağım. A1 seviyesine zaten ötesine gidemem. Kendimi tanıtacağım, yaşımı söyleyeceğim, okulumu, yaşadığım şehri gibi. Onun dışında pek bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden yazma konusunda kendini çok sıkmana gerek yok. Çünkü yapabileceğin şeyler zaten kısıtlı. Aynı şey konuşma için de geçerli. Kamerayı aç, 2 dakika boyunca yalnızca kendini tanıt. Yaşadığın şehri söyle. Sevdiğin şeylerden bahset. Yapabileceğin şey bu. Yani başka bir şey yapamazsın zaten. Sen yeni başladın. Sen A1'sin. Adını söyleyebilirsin. Yaşını söyleyebilirsin. Bir tane hobini söyleyebilirsin. O kadar. Çünkü başka bir şey öğrenmedin ki sen. Ve bunu öğrenmemiş olman da bunu söyleyemiyor olman da bir problem değil zaten. İlerleyen seviyelerde bol bol bunun pratiğini yapacaksın. Okumaya geldiğimizde ise dediğim gibi A1 seviyesi için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ancak yine de lingua.com sitesine girip Fransızcayı seçtikten sonra A1 metinlerinden okumaya başlayabilirsiniz. Ve bütün bunları yaparken de düzenli bir şekilde vocabulary çalışmanız lazım. Yani kelime bilgisi. Kelime bilginizi de Fransızca ilk 1000 sözcük yazarak bunları düzenli bir şekilde belirli periyotlarla tekrar ederek öğrenmelisiniz ve her kelimeyi bağlamında öğrenmelisiniz. Oturup kelimeyi ezberlemiyoruz. Kelimeyi gördüğümüzde nerede kullanıldığına bakıyoruz. Eğer tek başına gördüysek örnek bir cümle bakıyoruz ve bunu da Reverso Context adlı siteden yapabilirsiniz. Gördüğümüz kelimeleri bağlamlarıyla beraber bir deftere not alıyoruz ve bunları haftalık, günlük periyotlarla tekrar ediyoruz. Şu ana kadar saydığım bütün şeyleri yaptığın zaman zaten A1 seviyesini başarıyla tamamlamış olacaksın. Çünkü cebinde ilk 1000 kelime, temel seviye dil bilgisi, temel seviye yazma ve konuşma. Bunlar zaten senin cebinde var. Öğrenmen gereken tek şey daha fazla kelime, daha fazla bilgi. Ki bunu da düzenli şekilde yaptığımız için hiçbir problem olmayacaktır. Kendimizi asla kasmıyoruz. Şimdi A2 seviyesine gelelim. Yani bu dile başladın, birazcık ilerledin. İlk 1000 kelimeye hakimsin. Geçmiş, gelecek, günümüzden birer tane tense biliyorsun. Çok bir şey değil. Ve artık birazcık bir şeyler oturmaya başladı. Artikellerdir, gramerdir, dil bilgisidir. Bunlar senin için birazcık daha oturmaya başladı. Artık ne yapacaksın? A1 seviyesinde günlük ifadelere giriş öğrendik. Temel kelimeleri öğrendik ve dil bilgisinden bir iki tane tense öğrendik. Şimdi A2 seviyesinde ise artık bunları etkili bir şekilde kullanacağız ve günlük konuşmaları anlamaya çalışacağız. İşte bu noktada devreye Easy French kanalı giriyor. Easy French kanalı yapılan röportajların çift altyazılı bir şekilde paylaşıldığı bir YouTube kanalı. Aslında röportaj yapıyorlar, evet. Ancak burada bizim gördüğümüz öyle B2 seviyesinde röportajlar olmayacak. Ya bizim izleyeceğimiz Super Easy French bölümleri var. 10 dakikalık, 15 dakikalık mini dersler aracılığıyla insanlara sokaktan temel seviyeleri sorup cevap alıyorlar ve ufak da derslere giriyorlar arada. Ve bunun avantajıysa hem konuşan insanlar Fransız, yani o bölgeden direkt ana dilini konuşan kişi, hem de Fransızca yazıyor ya, altında İngilizce altyazısı var. Anlamadığın bir şeyi anında altından bakabilirsin demek. Bu bence çok büyük bir nimet. Çünkü her anlamadığını sözlüğe gidip Google'a gidip araştırırsan o video bitmez. O yüzden video içine yerleştirilmiş gömülü altyazılar sayesinde çift altyazı olması bizim gerçekten işimizi kolaylaştıran bir durum. Dinleme için bu noktada podcast dinlemeye ağırlık vermeye başlıyoruz. Müzik dinlemeye başlıyoruz. Çünkü A1 seviyesinde pek bir temelimiz yoktu. Ancak A2 olduğumuz için temel kelimelere hakimiz ve müziklerde ne anlatılmak istediğini yavaşça anlayabiliyor olacağız. O yüzden müzik dinlerken sözlerine bir yandan bakıp anlamaya çalışabiliriz. Açıklama kısmına sizin için birkaç farklı podcast linki bırakacağım. Seviyelere uygun şekilde onlardan kendinize uygun olanı seçip dinlemeye başlayabilirsiniz. Yine reading kısmı içinse lingua.com sitesine girip artık Fransızca A2 kısmından metin seçebilir ve okumaya başlayabilirsiniz. Buradaki kaynağımız da yine Learn French with Alexa olabilir. Buradan devam edebiliriz. Hiçbir sakınca yok. Çünkü videoları gayet yeterli ve açıklayıcı. Ancak bir kaynak daha var. TV5 Monde diye yazılıyor. TV5 Monde. Buradan da çalışmaya başlayabilirsiniz. Fransa'nın kendi sitesi. O yüzden yabancı dili hani farklı bir yerden değil direkt Fransa'dan öğreniyorsunuz. Hani o yüzden bir hata olur mu ya da yanlış öğrenir miyim gibi bir durumdan endişeniz varsa diye söylüyorum. Hiçbir problem olmaz. Kendi metinleri, kendi dersleri yer alıyor sitede.
Onun da linkini aşağıdaki kısma, açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Konuşma içinse artık biraz daha güçlendiriyoruz kendimizi ve videoda 2 değil artık bir 3-4 dakika konuşmaya başlayacağız. Ve artık öğrendiğimiz temel bağlaçlarla beraber uzun cümleler kurmaya başlayacağız. Bu uzun demek karışık demek değil. V bağlacıyla 2 cümleyi birbirine bağlayabilirim. Hiçbir sakınca yok. Ve böyle böyle konuşma hızımı da güçlendirebilirim. Ayrıyeten uygulamalar kullanmak isterseniz de italki, HelloTalk, Tandem gibi dil partner uygulamalarını kullanabilirsiniz. Artık B1'sin. Buraya kadar başarıyla geldiysen az çok ne yaptığının farkındasındır. Yani dil öğrenme mantığı nedir, nereden geliyor bunu fark etmişsindir. O yüzden burada sana çok da farklı bir şey söylemeyeceğim. Yalnızca gördüğün şeyleri biraz daha üst seviyeye taşımanı isteyeceğim. Ve bu noktada artık videolar dışında bir kaynak daha edinebilirsin. Eğer ben bir şeyleri yazarak, dokunarak gerçekten somut şekilde çalışmak istiyorum diyorsan, Fasil B1 kitabını alıp çözmeye başlayabilirsin. Kendisi oldukça kaliteli bir kitap. İnceleme fırsatım olduğu için söylüyorum bunu. O kitabı değil ben farklı bir şey kullanmıştım yine ancak o kitapta Fasil B1 kitabı da gerçekten çok kaliteli bir kitap. İstersen onu kullanabilirsin. Ve gördüğüm kadarıyla bazı üniversitelerin hazırlık Fransızca kısımlarında okutulan kitaptır. Bu noktada senin artık diktasyon çalışmalarına başlaman gerekiyor. Artık daha fazla kelime öğreniyorsun, daha çok şey biliyorsun. İki farklı kelimenin sesinin aynı ama yazılışının farklı olduğu durumları düşün. İşte diktasyon çalışmaları burada devreye giriyor. Bağlama göre ne söylediğini yazma, yazabilme yeteneği. Bunu da yine lingua.com sitesinden yapabilirsin. Tabii ki farklı yerler kullanabilirsin veya dinlediğin bir müziğin sözlerini tek başına yazmaya çalışabilirsin. İzlediğin bir videonun 5-10 saniyelik kesitindeki cümleleri kağıda dökmeye çalışabilirsin. Bunu yapman senin gerçekten çok işine yarayacaktır. Çünkü seviye ilerledikçe daha çok kelime öğrendiğin zaman artık iki farklı şeyin aynı sesle söylendiğini görüyorsun ve bu senin birazcık canını sıkıyor. Çünkü ben bunu anladım diyorsun. Evet, ses olarak öyle. Ancak nasıl yazıldığını bilmiyorsun. Bu noktada diktasyon çalışmalarının önemi gerçekten çok büyük. O yüzden diktasyon için gerekli çalışmaları Google'dan araştırıp yapmaya başlayabilirsin. Dinleme kısmına geldiğimizde ise artık B1 seviyesinde filmlere birazcık daha ağırlık verebiliriz. Lupin adlı bir dizi var. Netflix'te biliyorsunuzdur. Yani çok meşhur. Ki ben de aşırı sevdiğim bir dizi. Dil öğrenirken de benim yardımıma koşan ilk dizilerden biri. Çift altyazı İngilizce Fransızca seçeneğiyle izledim. Ve emin olun o kadar çok şey öğrendim ki. Hani o verimi yalnızca Fransa'ya gidip alabilirdim öyle söyleyeyim. Yani bir ders videosunda izlediğim kalıpların orada bana çok bir şey katmadığını gördüm. Gerçek Fransızcayı sokakta, o filmlerde, dizilerde gördüm. Orada öğrendiğimi fark ettim. O yüzden dizileri, filmleri izlemeye B1 seviyesinde başlayabilirsiniz. Bu arada yanlış anlaşılmasın. B1 olmadan önce yani bu seviyeye gelmeden hiç mi izlememeliyiz? Hayır. Ancak önceki seviyelerde kendimizin kafamızın bu kadar karıştırmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü kelime bilgimiz zaten kısıtlı. Gidip de ben B2 seviyesinde bir dizi izleyerek kendi kafamı karıştırmamalıyım diye düşünüyorum. Ancak siz tabii ki de input olarak düşünüp yani Fransızca bir şeyler duyayım, öğreneyim, kafama ses etsin diye düşünüyorsanız tabii ki de izleyebilirsiniz. Yani hiçbir sakıncası yok. Bu noktada dinleyebileceğiniz podcastlere yine aşağıda link bıraktım. Podcast Français Facile, Kolay Fransızca Podcast'i adlı podcast'i dinleyebilirsiniz. Gerçekten kaliteli içeriktir. Konuşmaya geldiğimizde ise artık günlük 5 dakika pratik yapıyoruz. Her gün 5 dakika boyunca kamera karşısına geçiyoruz ve o gün neler yaptığımızı anlatıyoruz. Çünkü gramer zaten düzenli bir şekilde çalıştık buraya gelene kadar. Ve geçmiş zamanı söyleyebiliyoruz değil mi? Evet. O zaman ben buraya oturduğumda kamera karşısında bugün okula gittim, eve geldim, yemek yedim, işte yarın buraya gitmeyi düşünüyorum gibi uzun cümleler ve mantıklı cümleler kurabilirim. Günlüğümü doldurabilirim. Bugün şu olaylar yaşandı gibi gibi gibi. Ve sonrasındaysa daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi yaptığımız o videoyu, o 5 dakikalık konuşmayı aşağıda bıraktığım Excel dosyasında sol sütuna ne var ne yok yazıyoruz. Orta sütuna demek istediğimiz cümleyi, en sağ sütuna ise o cümlenin asıl çevirisini yazıyoruz. Ve hatalarımızı kıyaslıyoruz. Bu bizim zamanla akıcılığımızı ve gerçekten doğru cümle kurabilme yeteneğimizi de artıracak. Çünkü sen solda yanlış da olsa bir şeyler söyledin. B1 seviyesindesin. Evet. Yanlış yapabilirsin. Gayet normal. Ve orta sütuna onun demek istediği şeyi söyledin. En sağ sütuna da çevirisini söyledin. Tamam. Sen şimdi çevirisini öğrendiğine göre doğru söylenişini. Ertesi gün tekrardan bu konuşma pratiğini yaparken artık o hatayı düşmeyeceksin. O hatayı tekrardan yapmayacaksın. Artık daha doğru, daha düzgün konuşacaksın. İşte insanlar böyle kısa zamanda dil öğreniyor. Yaptığın hatalardan korkma. Çünkü hata yapmak çok normal. Sen yalnızca 5 dakika kamera karşısına geç ve cümle kurmaya çalış, konuşmaya çalış. O günün ne olduğunu anlatmaya çalış.
Bunu yap ve sonra analizini sonra yaparsın. Ama işi bu kadar. Gerçekten bu kadar. Bitti yani. Yazma kısmına geldiğimizde ise günlük yazıyoruz ama bu sefer dediğim gibi birazcık ileri seviye. Okuma kısmındaysa lingua.com sitesine devam edebiliriz. Ayrıyeten Fransız haber sitelerini, Fransız haber kaynaklarını takip edip ufkumuzu genişletebiliriz. Belki bizim seviyemizin üstünde sözcükler olacaktır karşılaştıklarımız. Yani ne demek istiyorum? Ben B1 öğrencisiyim, bir dil öğreniyorum ancak suç mahalli sözcüğünü bilmiyorum. Evet. Neden bileyim ki zaten? Ancak ben Fransızca gazete sayfalarını takip ettiğim için artık onu biliyorum. Çünkü her gün karşıma çıkıyor. Yani olay ne olduysa artık onunla ilgili kelimeler benim karşıma çıkıyor. Ve ben bunları öğreniyorum. Ben sürekli fark etmeden aktif öğrenmede bir yandan yapmış oluyorum. Hiçbir çaba sarf etmeden sırf tükettiğim içerikler Fransız içeriği diye ben tonlarca kelime öğreniyorum. İşte o yüzden Fransız medyasını, sitelerini, haberlerini takip etmek burada çok önemli. Bizim kelime bilgimizi güçlendirmek için birebir kaynak. Ve tabii ki de unutmuyoruz ki telefon dilimizi Fransızca yapıyoruz. Her gün hayatımızın her alanında Fransızcaya maruz kalıyoruz. Bilgisayarı, telefonu, tableti, artık kullandığım her cihazı Fransızca yapıyorum. Evde gördüğüm her eşyanın üstüne Fransızca bir şey yapıştırıyorum. Ve böylelikle ben fark etmeden çok fazla şey öğreniyorum. Ki bildiğiniz üzere Fransızca artikeli olan bir dil. Bazı sözcüklerin tabii ki de belli artikelleri var. Evet. E ise işte o ise falan diye evet var. Ancak karıştırılmaması için nesnelerin üstüne artikelleriyle beraber isimlerini yazıyoruz ve farkında olmadan ben şurada yatağım var. Yatağın Fransızcasını şu an görüyorum mesela. İşte bu bizim pasif öğrenme metotlarında işimize en çok yarayacak şeylerden biri. Ben farkında olmadan tonlarca nesnenin Fransızcasını öğrendim ve yaptığım tek şey o nesnenin Fransızca adını çeviriden baktım, üstüne yapıştırdım. Instagram'dan sayfa takip ettim. Bilgisayarımın dilini değiştirdim. Sadece bunları yaparak bile Fransızcaya o kadar çok maruz kaldım ki dili çalışmaya ara verdiğim dönemde bile hiçbirini unutmadım. Sanki Fransızcayı benim içime işlettim. Yani çalışmasam bile aklımda kalmasının aslında mantığı bu. Dediklerimi tabii ki de harf harfine yapamıyor olabilirsin. Hiçbir sakınca yok. Hiçbirimiz robot değiliz. Ancak bunların büyük çoğunluğunu yaptığın takdirde gerçekten kısa sürede etkili bir çalışmayla B1 seviyesine ulaşman mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.